Belli zamanlarda bu temple'ların içerisinde seremoniler düzenleniyor. Şu an seremoni günüymüş bugün. Yarın bir sonraki gün 3 gün boyunca Seminyak bölgesinde seremoniler düzenlenecekmiş. Zaten sık sık farklı bölgelerde de böyle seremoniler oluyor. Artık buraya yerleştim diyebilirim. Şimdi ilk başta yapılacak olan şeylerin başında güzel iki seçenek var Türk vatandaşları için. Bir aylık, eğer bir ay kalma durumunuz varsa ücretsiz girebiliyorsunuz ama bir ayın sonunda çıkış yapmanız gerekiyor. 30 gün. Tütsü kokuları alacaksınız. Hindu adası olduğu için Hindu gelenekleri var burada. Hinduizm var. Sunak gibi düşünün. Böyle bir hediye gibi bir şey koyuyorlar buraya. Gayet güzel. İşimizi görür. Bir test edeceğim şimdi. Test ettikten sonra motoru buradan muhtemelen alırım. Şimdi burada plajda yürürken aynı zamanda şöyle canlı müzik yapan bir yer. Yeni ülkeden, yeni bir videodan, Bali'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Tayland'dan çıktık. An itibariyle artık Bali'deyim. Burada uzun bir süre kalmayı planlıyorum. Dün akşam itibariyle gelmiştim Bali'ye. Geceydi hatta. Gece itibariyle geldim. Yattım, dinlendim falan derken şimdi dışarı çıktım. Biraz böyle turlayacağım. Hem etrafı göstereceğim. Daha önceki Bali videolarımda buraları yine göstermiştim ama tekrardan şöyle bir üzerinden geçelim. Şimdi gezmeye başladım Bali içerisinde. Her yer trafik. Her zamanki gibi. Aynı zamanda belki bir motosiklet kiralarım. Öyle düşünüyorum. Motor kiralarına falan bakacağım. Motor kiraları nasıl? Şu an onları da bilmiyorum. Sezon itibariyle bakmayın. Şu an düşük bir sezona giriyor Bali. Ona rağmen her yerde motosikletler falan var. Bakar mısınız şöyle? Şu an thank you. Şu an Seminyak bölgesindeyiz. Seminyak bölgesi buranın en turistik yeri. Havalimanına da çok yakın olduğu için genel olarak burayı tercih ediyorlar. Bu arada şöyle her yerde temple'lar var. Belli zamanlarda bu temple'ların içerisinde seremoniler düzenleniyor. Şu an seremoni günüymüş bugün. Yarın bir sonraki gün 3 gün boyunca Seminyak bölgesinde seremoniler düzenlenecekmiş. Zaten sık sık farklı bölgelerde de böyle seremoniler oluyor. Buradan şu yol istikametine devam edeceğiz. Daha sonra da sahil kısmına Double Six denilen bir bölge var. O tarafa doğru geçeceğiz. Sahil kısmını da bir bakalım, görelim ne değişti, ne oldu. Bayağı bir zaman oldu çünkü. Ama genel olarak birçok şey aynı gibi. Mototaksiler aynı. Sürekli Hello taksi şeklinde. Tayland'da da Hello masaj vardı biliyorsunuz. Burada da taksiler sürekli olarak çağırıyorlar. Şu marketler biliyorsunuzdur belki. Buraya gelenler bilir. Önde şöyle masalar var. Kahvenizi vesaire içeceğinizi alıp burada oturup içebiliyorsunuz. İçerisinde Tayland'daki gibi bu 7-Eleven marketlerde olduğu gibi yemekler falan var. Yemek alıp ısıttırabilirsiniz. Bakın burada yine bir tapınak. Sağlı sollu şu an her yerde böyle figürler var. Bakar mısınız? Aslan ve insan şeklinde böyle. Biraz da buraya geldiğimde yaşadıklarımı anlatayım. Şöyle ki havalimanından indim. Immigration bölümüne gelirken iki seçenek var Türk vatandaşları için. Bir aylık, eğer bir ay kalma durumunuz varsa ücretsiz girebiliyorsunuz ama bir ayın sonunda çıkış yapmanız gerekiyor. 30 gün. Fakat bir ayın sonunda eğer ben devam edeceğim, bir ay daha uzatmak istiyorum derseniz bunun için ayrı bir giriş kısmı var. Onun için bir 30 dolar ödeme yapıyorsunuz. Genel olarak gelen turistlerin birçoğu 30 dolar ödeme yaparak giriyordu. Avrupalı turistler için söylüyorum. Bu imtiyaz Türk vatandaşları için geçerli. Farklı ülke vatandaşlarına var mı bilmiyorum. Bir ay daha uzatma hakkınız var. Onun için de immigration'a gidip başvurup veya aracı firmalarla bunu başvurarak bir 35-40 dolar civarı bir para ödüyorsunuz. Yine tekrardan bir ay daha kalabiliyorsunuz ama ikinci aydan sonra uzatamıyorsunuz ve ülkeden ayrılmak zorundasınız. Onun haricinde sim kart operatörleri var havalimanında. Bildiğim kadarıyla havalimanıyla şehir sim kart operatörlerinin fiyatları aynı.
havalimanından almanızı tavsiye ederim. Ortalamada yine 30-35 dolar gibi, ortalama bir aylık kullanımlı sim kartlar 25 dolar ile farklı operatörlere göre değişiyor. 35 dolar arasında değişiyor. Bu ücreti ödeyip bir aylık, örnek veriyorum işte 35 GB hatta 100 GB'a kadar çıkabiliyor. Taksi uygulamaları da aynı şekilde Grab ve Gojek kullanabilirsiniz. Havalimanından çıktığınızda Grab ve Gojek'in bekleme lunch bölümü var. Oradan zaten yardımcı oluyorlar. Eğer öyle bir uygulamanız yoksa yükleyebiliyorlar sizin için. Telefonunuza yükleyip orada kurulumu yapıp kartla ödeme, yani online ödeme şeklini seçebilirsiniz. Nakit ödeyebilirsiniz. Gelen taksiyle yaklaşık 12 kilometrelik yolu ben buraya Seminyak bölgesine 275 lira civarı bir ödeme yaptım. O da online ödeme olmasına rağmen bence gayet avantajlı. Herhangi bir taksimetre açılış ücreti yok. Öyle büyük bir avantajı var buranın. Tabii gündüz gelirseniz havalimanına bildiğim kadarıyla çok makul bir fiyata belli bir hat üzerinden Seminyak bölgesinden de geçiyor diye biliyorum. Otobüs de var. Çok cüzi bir miktarla otobüste de şehir merkezine gelebilirsiniz ama Bali'de ulaşım olarak sadece taksi, motor, araç kullanabilirsiniz. Toplu taşıma yok Bali'de, ya da varsa da belki çok az vardır belli bölgelerde ama genel olarak toplu taşıma yok. Bu arada şöyle bir mekan, mesela burada fiyatlara bakalım. Espresso fiyatları, kokteyl fiyatları, burger fiyatları 150 bin rupi. Burada sıfırlar atarak koymuşlar fiyatları. Genel olarak öyle koyuyorlar. Pizza 150 civarı. Bu arkadaşlar mesela Gojek yapıyorlar. Bunlar taşıma işi, mototakside özellikle. Şu an buranın çok hareketli bir caddesi üzerinde yürüyoruz. Biraz ileriden artık sahil kısmına, Seminyak sahili Double Six diye geçiyor. O bölgeye doğru ineceğim birazdan. Burada bir market var. Şu Bingtang denilen buranın büyük bir süpermarketi. O da şöyle sağ tarafımda kalıyor. Buraya da zaman zaman gelmişliğim oldu benim. Gayet güzel bir yer. İçeride bilmiyorum çekim yaptırırlar mı ama birçok ürünü bu marketten bulabilirsiniz. Bu market Ubud tarafında da vardı. Farklı bölgelerde bu market zaten var. Peynirine kadar burada bulabiliyorsunuz. Şimdi bir içeri girelim. Şöyle Luwak kahveler. Çok detaylı göstermeyeceğim. İçeride insanları rahatsız etmeyelim diye. Sadece içeriği detay olarak değil de normal olarak göstereyim istedim. Bulabileceğiniz birçok ürün çeşidi var. Vay vay vay. Bayağı büyüktü burası ya, evet. Oldukça büyük. Circle marketlerden fiyatları çok daha uygun bu arada. Aklınızda bulunsun. Burada fırın bölümü, meyve sebze bölümü, içecek bölümü, hemen hemen her şey var. Burası kahvaltılık bölümü şöyle. Gelip buraya uzun bir süre kalanlar da oluyor. Burada bir 6 aylık vize durumu da var. 6 ayla kalma ihtimali olabiliyor burada insanların. Elmalar, armutlar. Bakın şöyle bayağı bir sıra var kasalarda. Ha şöyle kruvasanlar falan var, kekler var. Sahile doğru yürüyeceğim. Böyle ara ara açacağım kamerayı. Muhtemelen yağmur gelecek yine. Yağmur saati artık yaklaştı. Öyle görünüyor. Yol üzerinden yine aşağı Double Six tarafına geçeceğim. Arada otururum, bir kahve falan içerim. Bir şeyler yaparım böyle duruma göre.
Gayet güzel. Özlemişim buralar vallahi. Ortamımız böyle abi burada. Bali'de tatil öyle bilindiği gibi çok ucuz değil, çok da pahalı da değil. Siz ne istiyorsanız o şekilde, yani VIP bir hizmet isterseniz VIP olarak tatil yapabilirsiniz. Alt segmentte bir tatil de yapabilirsiniz çok fazla para harcamadan. Hostellerde bile kalabilirsiniz ki şu an için sezon itibariyle düşük sezona girdiği için otel fiyatları çok düştü bu arada. Hani villa bile kiralayabilirsiniz burada. Bütçenizi bilmiyorum ama genel olarak birçok aktiviteyi yapabilirsiniz. Turlar falan var. Buradan şu yokuş Seminyak plajına çıkıyor. Buradan böyle ufak ufak aşağı doğru ineceğiz. Böyle anlık olarak şat diye bir yağmur yağabiliyor. Çut diye duruyor. Böyle bir enteresan hava durumu var buranın. Ama güzel. Burada hediyelik eşyalar vesaire, şapkalar. Ya sonuçta bir yağmur sezonu olsa bile buranın her halükarda. Hello. Remember? Ha? Here? Dayı benim geçen yıl motosiklet kiraladım dayı. Beni gördü burada. Geçen yıl değil, hatta 2,5 yıl önce. Az önce bir şey konuşuyorduk, öyle yarım kaldık gerçi ama. Kapattım kamerayı, onunla bir sohbet ettik. Motor istiyor musun dedi. İstiyorum dedim. Öyle bir ufak tefek konuştuk. Yanıma gel dedi. Konuşalım dedi. Tamam dedim. Hatta gel beraber gidelim dedi. Yok dedim, ben şimdi video çekiyorum. Yürüyerek aşağı ineceğim, sonra yanına uğrayayım dedim. Tamam dedi. Adama bak ya, nasıl hatırladı beni. Burada yolda gezerken pek çok noktada tütsü kokuları alacaksınız. Hindu adası olduğu için Hindu gelenekleri var burada. Hinduizm var. Ondan dolayı da birçok evin önünde veya işte tapınaklarda, sunakların olduğu yerde şöyle gördüğünüz gibi tütsüler yakılıyor. Bu kokuyu zaten sık sık alıyorsunuz burada. Ama rahatsız edici şekilde değil. Yani Hindistan'a da gitmiştim. Hindistan videolarımı hatırlarsınız. O Hindistan'daki kokuları burada almazsanız, biraz daha böyle mistik kokular var burada. Daha böyle hafif mistik güzel kokular var. Hello. Şimdi bu geliş videosu içerisinde sahile doğru iniyorum, fakat hava kararırsa şayet yarın sabah itibariyle yine çekime başlayacağım, video çekimine. Hava karanlıkken biliyorsunuz GoPro'ya çok iyi kaliteli çekim yapılamıyor. Yarın belki buradan, belki farklı bir yerden, farklı bir devam niteliğinde çekim yapabilirim. Bu geliş videosu aslında. Bir taraftan sağa sola bakıyorum, motor kiralarını falan soruyorum. Bazısı çok yüksek fiyat çekiyor, bazısı normal fiyatlar çekiyor. Genel olarak bir problem görünmüyor. Benim kaldığım otelin motor kirası çok düşüktü. Normal fiyatlar biraz yüksek mi bilmiyorum, ya da onlar mı düşük veriyor. Birine karar verip oradan bir motosiklet kiralamam gerekiyor mecburen, çünkü burada başka türlü yürümüyor bu işler. Tam da seremoni haftasına denk gelmişim. Müzikleri duyuyorsunuz otelin içinde böyle. Bu müzik diyoruz da biz burada ayin müziği gibi düşünün olayı. Dini ritüellerin müzikleri. Büyük bir otel. Böyle içerisinde çalan müzikler. Hatırlarsanız 2,5 yıl önce geldiğimde yine motosiklet kiralamıştım. Kiraladığım yer yine aynı yer. Yol üzerinde dayımız vardı az önce aşağı inerken. Onunla karşılaştık. Bu arada motosikletlerim şuralarında şöyle bir yine sunak gibi düşünün. Böyle bir hediye gibi bir şey koyuyorlar buraya. Gayet güzel. İşimizi görür. Bir test edeceğim şimdi. Test ettikten sonra motoru buradan muhtemelen alırım.
Hello. Thank you very much. Thank you. What is your name? Vayan. Wayan. Vayan. Vayan. Thank you. We shop here. Yeah, you shop. This now? It's my brother. Şeymiş, kardeşininmiş burası. Seminyak plajı olarak da biliniyor ama uzun bir plaj böyle. Burada böyle boydan boya yürüyebilirsiniz. Plaj boyu çok uzun. Uçsuz bucaksız diyebilirim. Farklı farklı beach club'ları görebiliyorsunuz. Deniz dalgalı. Girenler oluyor zaman zaman. Oluyordu yani. Şu an var mı? Şu an yok. Hava kararmaya başladı çünkü. Burada şezlonglar, sunset izleyebiliyorsunuz. Çok güzel sunset izleme, yani gün batımı izleme noktası burası. Burada yemeğinizi sipariş edebiliyorsunuz. İleride güzel yine beach club'lar falan var. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Yani insanı gerçekten dinlendiriyor bu ses. Huzur veriyor. Seviyorum ben burayı ya. Şimdi burada plajda yürürken aynı zamanda şöyle müzik, canlı müzik yapan bir yer. Mükemmel ya. Ya maalesef Türkiye ile karşılaştırıldığında, maalesef diyorum, gerçekten maalesef, buradaki fiyatlar aldığınız hizmetin karşılığını fazlasıyla hak ediyor. Buradaki fiyatlar öyle. Ya Türkiye'de şöyle bir yere oturuyorsun, belki bir dünya para ödüyorsun. Buraya adam gelmiş, bir içeceğini almış veya bir kahve içiyor veya bir yemek yiyor, pizza yiyor. Oturuyor, sunset yapıyor. Burada karşıda işte gün batımını izliyor, dalganın sesleri, müziğini dinliyor. Bakın burada yine ayrı bir mekan. Yine aynı şekilde. Yani umarım bizdeki bu fırsatçılık bir an önce biter. Biter ki bizim insanımız artık rahatlar. Yani gerçi fırsatçılığı yapan da yine bizim insanımız ama benim daha önce Seminyak bölgesine her geldiğimde mutlaka uğradığım bir yer, La Plancha isminde bir beach club. Özellikle günün yorgunluğunu atmak isteyen, aynı zamanda sunset yapmak isteyen turistlerin veya burada yaşayan insanların mutlaka uğradığı bir yer. Şöyle güzel bir sebzeli pizza 250 lira, 300 lira o civarlarda falan, gayet makul fiyatlar. Aldığınız hizmete göre çok iyi. Evet arkadaşlar, Seminyak bölgesinden çıktım. Şimdi Ubud bölgesine geldim dün gece itibariyle. Şöyle güzel bir yere yerleştim. Şöyle göstereyim, doğayla iç içe. Bali'de kendi şirketimi açtım. Buradan 2 yıllık vizemi de aldım. Yaklaşık 2 yıl boyunca buradayım. Artık buraya yerleştim diyebilirim. Şimdi ilk başta kendi evimi tutacağım. Onun araştırmalarını yapıyorum. Daha sonraki süreçte de burada yapacağım işlerle alakalı güzel videolar aktaracağım sizlere. Burada yaşamaya karar verdiğim için uzun bir süre Bali'deyim. Bali'nin etrafını, sağını solunu, her yerini zaten hep birlikte gezeceğiz. Bali'nin bütün güzelliklerini hem kendim göreceğim hem sizlere de aktarmış olacağım. Sizlere de aktarmaya çalışacağım. Ve burada yapılabilecek olan işlerle alakalı sizlere güzel videolar aktaracağım. Bu videomun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için çok değerli. Like tuşuna basmayı ve severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.